İstanbul'dan herkese selam arkadaşlar. Şimdi Samsun'a doğru yola çıkıyorum. Hazırlıklarımı yaptım. Biliyorsunuz ki yine bir Parallels Challenge etkinliğiyle karşınızdayım. Bir gün sonra Samsun'da görüşmek üzere. Herkese günaydın. Bir sosyal tesise girdik. 30 dakikalık molamız var. Ben de böyle ayaklarımı bir açmak için indim ve küçük bir yürüyüş yaptım. Her şey yolunda gidiyor. 2-3 saatlik bir yolumuz kaldı ve devam ediyoruz. Bayağı heyecanlıyım böyle. Sürüşün başlayacağını düşünmek falan bayağı bir heyecanlandırıyor beni. Manzara şu şekilde. Çok güzel. Böyle yollarda sürmeyeli uzun zaman oldu. Kavak'tan herkese selam arkadaşlar. Sonunda otobüs yolculuğum bitti. Otogardan karşıya geçtim. Şurada bir manav var. Orada bekliyorum. Ne bekliyorum? Tabii ki Garmin'i bekliyorum. Çünkü Garmin'i unutmuşum arkadaşlar. Bunca hazırlığın arasında Garmin'i atlamışım, evde bırakmışım. Ama Tubi sağ olsun hemen bir sonraki otobüsle Garmin'i arkadan gönderdi. Şimdi bir 10 dakika içerisinde otobüs gelecek. Garmin'i teslim alacağım. Ondan sonra öğretmen evine doğru gideceğim. Bisikletimi hazırlayacağım, dinleneceğim. Son hazırlıklarımı yapacağım. Yarın da şu görmüş olduğunuz tabelaların oradan sürüşüm başlayacak. Geçen sene de Apidura Parallels Challenge yapmıştım. O videoyu da izlemediyseniz sağ taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Bandırmadan Antalya'ya doğru bir iniş yapmıştım. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bazen böyle talihsizlikler oluyor. Bir gün pompa unutuyorum, Tubi getiriyor. Bir gün Garmin unutuyorum, yine Tubi getiriyor. Böyle yani, durumlar böyle. Otobüs geldi arkadaşlar. Garmin'i aldım. Bu çok önemli bir dokunuştu. Yani Garmin'siz yola çıkamam. Çok önemli. Şimdi öğretmen evine doğru yürüyüş yapıyorum. 1 kilometre. Burada da biraz bir tırmanış yaptık böyle. Çantada ağır, bayağı içinde epey bir şey var. Neyse ki bir 200 metre falan kaldı. Yavaş yavaş devam ediyorum. Sürüşe başlamak gerçekten daha kolay. Hazırlığı daha zor. Öğretmen evine sonunda girdim arkadaşlar. Hemen bir kahvaltı yaptım. Biraz dinlendim. Çok az, böyle 15-20 dakika kendime geldim. Çünkü dün akşamdan beri yollardayım. Şimdi bisikletimi hazırlamaya başladım. Çantamı hemen açtım. Jantlarım burada. Yiyeceklerimi dolaba koydum şu şekilde. Bunların hepsi yarın benim beslenmem olacak. Hemen burada bütün her şeyimi buraya bu şekilde koydum. Şimdi hepsini tek tek yavaş yavaş bisikletin üzerine yerleştireceğim. Bisikleti kuracağım. Aerobara takacağım. Bayağı yine bir iş var. Bu işlem bittikten sonra çantayı otogara götüreceğim. Otogarda işte otobüsle beraber İstanbul'a çantayı geri göndereceğim. Ya bu challenge için bayağı bir uğraşıyorum şu anda. Bayağı emek veriyorum. Bakalım yarın sürüş başlayacak. Her şey yolunda gider umarım. Şimdi ben hazırlanmaya devam edeyim. Bayağı bir yapmam gereken iş var. Kavak öğretmen evinden ayrıldım arkadaşlar. Şimdi başlangıç noktama bir 16 kilometrelik sürüşüm var. Oraya doğru devam ediyorum. Geri 10 kilometrem kaldı. Tüm hazırlıklarımı yaptım. Oraya ulaştıktan sonra son kontrollerimi yapacağım. Hava durumuna bakacağım. Ona göre giyimimi hazırlayıp ve sürüşe başlayacağım. Zaten 24 saat boyunca epey bir zamanımız olacak. Tüm hazırlıkları ve her şeyi sizlere anlatacağım, sizlerle paylaşacağım. Bu yollarda olmak güzel. Bayağı heyecanlıyım. Herkese günaydın arkadaşlar. Başlangıç noktama geldim. Son hazırlıklarımı yapıyorum şu anda. Birazdan sürüşe başlayacağım. Umarım her şey yolunda gider ve durmak zorunda kalmam. Yani minimum şekilde durmaya çalışacağım. Bildiğiniz üzere geçen sene de bu Apidura Parallels Challenge yapmıştım. Eğer o sürüşü izlemediyseniz sağ taraftaki karttan o sürüşe de ulaşabilirsiniz. Yine bu sene aynı şekilde Apidura Parallels Challenge'ı yapmaya çalışacağım. Bakalım elden neler gelecek. 600 kilometreyi geçmeye çalışacağım. Umarım bu hedefime ulaşabilirim. Tabii ki yolda olmak çok önemli. Yolda güzel şeyler yaşamak çok önemli. Bunun doğrultusunda ortaya çıkan sonuç her zaman kabulümdür. Umarım kazasız belasız bir sürüş gerçekleştiririm. Herkesin desteği için teşekkür ederim. Şimdi sürüşe başlıyoruz. Manzara çok güzel. Bulutlar, dağlar. Motivasyonum yüksek. Şimdi buradan aşağıya doğru inmeye başlayacağım ve sürüş başlayacak. Setup'ım da şöyle arkadaşlar. Burada nok ışık var bir tane.
Apidura çanta, Ultegra C60 Aero jantlar var. Onlar bana düz yolda lazım olacak. Yine nok ışık var burada bir tane daha. Burada bir tane daha nok ışık var. Burada 2 tane suyum var. Burada 2 tane suyum var. Sırtımda da 2 tane su var. Bu şekilde bir setup'ım var. Bunun içerisi tamamen yiyecek dolu. Burada kamera ekipmanları falan var. Burada yedek malzemeler var. İç lastik falan var. Sivil eşyalar var. Bu şekilde bir setup'ım var. Şimdi yola çıkıyoruz. Haydi bakalım. Heyecan dorukta. Ve başlıyoruz. Bakalım durmadan neler yapabileceğim. İlk checkpoint noktamız Havza. 16 kilometre. Havza'ya ulaştım. 20 dakikada 13.50 kilometre mesafe aldım. 41 ortalama var şu anda. Aşağı iniş vardı. Onu verimli kullandım. Şimdi devam ediyorum. Şimdiki checkpoint noktamız Merzifonk. 22 kilometre var. 1 saat 10 dakika oldu. 42 kilometreyi geride bıraktım. Şu anda Merzifon'un yanından geçiyorum. Bundan sonraki checkpoint noktamız Çorup. Her şey yoluna gidiyor şu anda. Bir sorun yok. Merzifon sağda. Eyvallah. Az önce yanımdan geçen beyaz araca beni korumasını istedim. Tünelden geçerken arkama geçti. Beni bekledi. Ben de tabii hızlı bir şekilde çıktım tünelden. Yine arkamda bir tır var. Şeridi ortaladım. Durmasını söyledim. Beni bekliyor şu anda. Tüneller tabii riskli ama bu şekilde toparlıyoruz. Evet, Çorum'a doğru dönüşe geçiyorum. Devamlı şehirlerin dış yolundan zaman kaybetmeden devam edeceğim. Zaten tüm yiyeceklerimi kendim taşıyorum. Sularımı da kendim taşıyorum. Umarım planlar tutar. Bir tane hurma yedim. Yavaş yavaş beslenmeye başlama zamanı. Ve her 1,5 saatte bir şeyler yemem gerekiyor. Depoları full tutacağız. Zaman planlaması ve devam. Çorum'a 50 kilometre kaldı. 1,5 saattir yoldayım. 52 kilometreyi geride bıraktım. 35.5 ortalama var. Rüzgar şu anda benden yana değil. Ama uzun yolda her şey olabilir. Hava şartları çok değişken. Devam ediyorum. Yollar bizi bekler. Yokuş bitti. Şimdi iniş var. Biraz bir şeyler yiyeceğim, dinleneceğim. 2 saat oldu. 64 kilometreyi geride bıraktım. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Sandviçler çıksın ortaya. Tekrar 4,5 kilometrelik bir yokuş geldi. Onu çıkıyorum şu anda. Çok az kaldı, bitiriyorum. Bundan sonra hep böyle tatlı tatlı yukarıya doğru bir uzun çıkış olacak. 2 saat 19 dakikadır yoldayım. 72 kilometre geride kaldı. Bir buçuk kilometrelik bir yokuş daha çıktım. Turuncu kategoriydi. Biraz tatlı sertti. Şimdi devam ediyorum. Çorum'a 14 kilometre kaldı. 4,5 litre falan su taşıyorum şu anda. Bununla 350 kilometre falan civarı yol almaya çalışacağım. Sonra tekrar dolduracağım. Ve tekrar molasız bir şekilde devam etmeye çalışacağım. Planım aslında bu şekilde. Ama uzun yolda tabii ki ne olacağı belli olmaz. 2 saat 55 dakikayı geride bıraktım. 90 kilometre oldu. 2 kilometre yokuş çıktı karşıma. Şimdi yavaş yavaş çıkıyorum. Uzun yokuşun sonuna geliyorum. Ondan sonra uzun bir iniş olacak. Orada bayağı bir dinlenirim. 1000 metre topladım. 3 saat 10 dakika geride bıraktım. 93 kilometre tamamlandı. Devam ediyorum. Şimdi uzun bir iniş olacak. Burada besleneceğim ve dinleneceğim. Şu anda Çorum'a ulaştım. 109 kilometre oldu. 3 saat 28 dakikadır yoldayım. Henüz mola vermedim.
Çorum'a doğru uzun bir iniş vardı. O beni bayağı bir dinlendirdi. Biraz da beslendim. Şöyle Çorum artık arkamda kalıyor. Gönül isterdi ki burada leblebi almak. Buradan leblebi almak ama durmamam gerekiyor elimden geldiği kadar. Şimdi bir sonraki checkpoint noktamız Kırıkkale. Ankara'ya doğru devam ediyoruz şimdi. Sonra sola dönüş yapacağız. Konya'ya doğru inişi gerçekleştireceğim Türkiye haritasına göre. Yavaş yavaş devam. Çorum'u bitirdim arkadaşlar. Çorum'dan geçiyorum şu anda. Bir sonraki hedef noktamız Kırıkkale. 3 saat 29 dakikadır yoldayım. Henüz mola vermedim. 110 kilometreyi geride bıraktım. Beslenmeme dikkat ediyorum. Yollara dikkat ediyorum. Ara ara çekim yapıyorum. Şu anda her şey yolunda gidiyor. ...4 saat 16 dakikadır yoldayım. 132 kilometreyi geride bıraktım. Şimdiki hedefim Sungurlu'ya ulaşmak. 31 ortalamam var. Yediklerime dikkat ediyorum. Açma germe yapıyorum bisikletin üzerinde. Bu şekilde devam ediyorum. Yollar ve ben devam. ...1100 metre yükseklikteyim. Koparan dağ geçidinden geçtim az önce. 4 saat 49 dakikadır yoldayım. 146 kilometreyi geride bıraktım. Devam. Hava bayağı bir ısındı. Dolayısıyla artık daha fazla su içmeye başladım. Bakalım ne kadar idare edebileceğim, çok merak ediyorum. Daha şimdiden 3. matara bitti bile. Bir 1,5 kilometrelik bir yokuş. 2 tane dağın arasından geçiyorum şu anda. Güzeldi burası. Bir farklılık oldu. Uzun zamandan beri hep aynı manzarada ilerliyorum. Koparan Dağ geçidi bitti. Şimdi aşağıya doğru iniş var bayağı bir. Hemen burada bir şeyler yiyeceğim. Dinleneceğim. Popoyu rahatlatacağım. Biraz açma germe. Devam. Rotaya göre bazı şeyleri yapmam gerekiyor. Çünkü mola vermeyeceğim. Ya da vermemeye çalışacağım. O yüzden vücudu bir şekilde, yani vücuttaki stresi bir şekilde azaltmam gerekiyor veya uzaklaştırmam gerekiyor. Güneş bulutun arkasına girdi. Biraz nefes alıyorum şu anda. Bayağı sıcaktı. Bu yüzden çok daha fazla su içtim. Bakalım 350 kilometrelere falan ulaşabilecek mi bilmiyorum. Çünkü sularım çabuk bitmeye başladı. Dolayısıyla yapacak bir şey yok. Şu andaki hedef Delice. Bulutlar harika. ...5 saat 16 dakika oldu. 162 kilometreyi geride bıraktım. Henüz durmadım. 2 rice cake, 3 sandviç, 3 tane hurma, 3 tane matara su. Devam ediyorum. 5 saat 37 dakika oldu. 176 kilometre geride bıraktım. Şu anda Sungurlu'nun içerisinden geçiyorum. Sıcaklığı şu anda 34 derece. 6 saat 10 dakikadır yoldayım. 193 kilometreyi geride bıraktım. Gücümü koruyarak yavaş yavaş devam ediyorum. Her şey yolunda. Birazdan uzun bir yokuş çıkacağım. Sonra tekrardan aşağıya iniş olacak. Ya bu şekilde rotaya göre de aynı zamanda besleniyorum. Kırıkkale'ye doğru devam ediyorum. Kırıkkale'den sonra aşağıya bir dönüş olacak. Kendime orasını hedef koydum. Yani orası bittikten sonra bir rahatlayacağım böyle rota olarak. Konya'ya doğru artık, ondan sonra geri sayım.
Delice'ye geldim. 220 kilometre oldu. 6 saat 58 dakikadır yoldayım. Mola vermedim henüz. Her şey yolunda gidiyor. 1 litre suyum kaldı. 1 litre suyumla gidebildiğim kadar gideceğim. Ve doğru bir yerde durup bütün sularımı doldurmam gerekiyor. Onu hesaplayacağım, ona odaklanacağım. Şimdiki hedef Kırıkkale. Ondan sonra sola dönüş yapacağız. Konya'ya doğru artık çok uzun bir düz yol bizi bekler. Delice bitti. İstikamet Kırıkkale. Kırıkkale'ye 1,5 saatlik yolum kaldı. Baktım yanda şarıl şarıl su akıyor. Hemen durdum, mola verdim. 1 dakikada 4 tane matarayı doldurdum. Bu güzel bir süre 4 matara için. O yüzden çok iyi geldi. Şimdi devam ediyorum Kırıkkale'ye doğru. Yokuş biraz sertti. 2 kilometrelik yokuşta biraz zorlandım. 4 tane matarayı da doldurunca otomatikman 3 kilo daha geldi. İşte zaten ağır, yiyecek dolu. Oh. Lastik patladı. Hemen onu yapıp şimdi devam edeceğim. Bu çok kötü oldu. Lan hiçbir şey için durmuyorum, lastik patladı ya. Arkadaş yollar berbat ya. Burada yollar çok kötü. İşte uzun sürüşte böyle şeyler başınıza gelebiliyor. Arka lastik patladı. Demir girdi. Demiri çıkarana kadar bayağı bir uğraştım. 22 dakikaya çıktım olan. Normalde 1 dakikayla buraya kadar gelmiştim. Süper gidiyordu her şey. Neyse. Molayı telafi etmeye çalışacağım. Umarım bir daha lastik patlamaz. Elimden geleni yapıyorum. Yani biraz canımı sıktı açıkçası ama neyse. Şimdi moral olarak kendimi toparlayıp devam edeceğim. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bakayım. 8 saat 46 dakika olmuş sürüyorum. 256 kilometre olmuş. Aynen. 21 dakika mola var. 28 abi. Kalın duruyor da. Acaba 28. Eyvallah. Hocam ben size bisikletime çok güzeldi. Eyvallah. Kırıkkale Bisiklet Derneği'ne teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için sağ olun arkadaşlar. Ayağınıza Teşekkür ederim. Kırıkkale'ye geldim. Sağ olsunlar beni karşılamaya gelmişler. Birlikte biraz sürüyoruz. Onlar birazdan ayrılacaklar. 280 kilometre oldu. 9 saat 32 dakikadır yoldayım. Devam ediyorum. Her şey yolunda. Kırıkkale'den geçiyoruz şu anda. Bir 10 kilometre falan uzaklaştık. Bundan sonraki hedef artık Konya. Konya'ya doğru devam. Gece sürüşüne başlayacak. Yollarda bayağı bir böyle bozuldu. Ama elden geleni yapacağız. Teşekkürler geldiğin için. Rica ederim, iyi sürüşlerde. Eyvallah. Kazasız belasız. Ayağına sağlık. Hadi görüşürüz. Evet, yine yalnız kaldık. Yollar ve ben. Devam. Şu anda yol bayağı bir bozuldu. Soğuk asfalt var. Gece sürüşü de başlayacak. 3 saat sonra falan.
Asıl sürüş o zaman başlayacak. Mental savaş falan. Bakalım nasıl geçecek. Umarım bir daha lastik falan patlamaz. Keyifsiz oluyor. Zaman kaybediyorsun, canın sıkılıyor falan böyle. Ama yapacak bir şey yok tabii yani. Bu var olan bir şey. Kırıkkale'den uzaklaşıyorum artık. Sağ olsunlar Kırıkkale Bisiklet Derneği'nden beni karşılamaya geldiler. Beni mutlu ettiler. Onlarla beraber belirli bir kilometre sürdük. Ondan sonra onlar ayrıldılar. Ben şimdi tek başıma kaldığım yerden devam ediyorum. Yollar şu anda bu şekilde. Konya'ya doğru 240 kilometre falan var. 10 saattir bisiklet sürüyorum. 295 kilometreyi geride bıraktım. Yani durumlar bu şekilde arkadaşlar. Devam. Yollar biraz şu anda bozuldu. O yüzden tempo düştü. Haliyle enerji de düştü birazcık. Devam. Anadolu toprakları kavurdu vallahi beni. Güneş bayağı bir yıprattı. Manzara çok güzel. Yolda benden başka kimse yok. İçim yandı. Anadolu toprakları içimi yaktı. Uzun süre 36 derecede sürdüm. Allah biraz yıprattı sıcak. Konya 204 kilometre. Kulu 56. Şimdi şöyle bir şey var. Hava kararmadan bu bozuk yoldan çıkarsam bayağı rahatlayacağım. Çünkü emniyet şeridi bayağı kötü. Yani şurada araç yoğunluğu olsa ben bisiklet süremem. Daha doğrusu ilerleyemem yani kilometre alamam. Emniyet şeridinden gitmek zorundayım tabii ki. O yüzden acilen bu temiz yola geçmem lazım. Şu geçen kamyon durdu. Su verdi, Allah razı olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama dışarıdan destek almak yok. O yüzden kabul etmedim. Gerçi şöyle bir şey var. Bütün sularım şu anda full dolu. Tank gibi gidiyorum var ya bisikletle. Perişan oldum. Ama buralarda hiçbir şey yok yani, o yüzden yani suyumu falan her şeyimi yanımda taşımam lazım, yiyeceğimi falan. ...12 saatte 341 kilometre almışım. 12 saat 9 dakikadır yollardayım. 341 kilometreyi geride bırakmışım. Satır yol devam ediyor. Bozuk. Bayağı can sıkıyor. Tempo düştü zaten. 29 ortalamalara düştü. 29.4 ortalamalara düştü. Bakalım ne zaman yol düzelecek, çok merak ediyorum. Konya 174. Kulu 26. Acilen bozuk yoldan kurtulmam lazım. Bayağı bir tempomu düşürdü. Şu anda planımın böyle küçük küçük dışına çıkıyorum. Daha çıkmadım ama yavaş yavaş çıkıyorum. Yani 600 kilometrenin olabilmesi için tempomu yükselterek devam edebilmem gerekiyor. ...12 saat 36 dakikadır bisiklet sürüyorum. 353 kilometreyi geride bıraktım. Yollar hala bozuk. Bayağı yıprattı beni. 2752 metre topladım. Devam ediyorum. Yolun düzelmesini bekliyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum ama şu anda bu çok belirleyici bir şey. Anadolu topraklarından geçerken de sıcak bayağı bir zorladı. İşte uzun sürüşte sadece kilometrelerle savaşmadığınızın göstergeleri. Devam ediyorum. Artık hava kararıyor. Şimdi gece yolculuğu da başlayacak. İstiyorum ki en azından yol düzelsin. 3,5 kilometrelik bir yokuş var önünde şimdi. Onu yavaş yavaş çıkacağım. İlk benzin istasyonuna girip bir şeyler içeceğim, bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Bu şekilde bir plan yaptım kendime. Kulu'ya doğru devam ediyorum. Konya il sınırı. Yavaş yavaş geliyoruz galiba Konya'ya. Umarım yollar yoğun olmaz. 13 saat 25 dakikadır yoldayım. Kulu'ya ulaştım. 3000 metre tırmanışım var. 371 kilometreyi geride bıraktım. Şu anda yollar biraz daha böyle yoğunlaşmaya başladı. Konya'ya doğru kamyon sayısı falan artarsa sürüşü bırakmayı düşünüyorum. Risk almayacağım.
Yani gece sürüşleri ne yazık ki riskli oluyor. Ana yollarda riskli oluyor özellikle. Ben de risk almak istemiyorum artık. Herkese selam arkadaşlar. Dün sürüşü bıraktım. Kulu'ya geldiğimde trafik arttı. Kamyon ve tır trafiği arttı. Tedirgin oldum açıkçası. Karanlık yollarda beni hemen bir etkiledi böyle olumsuz bir şekilde. O yüzden sürüşü bırakma kararı aldım. Devam etmek istemedim. Sürüş psikolojisinden, disiplininden koptum. Kulu öğretmen evinde kaldım. Kendimi bir toparladım. Şimdi yeni bir gün. Konya'ya gideceğim. 150 kilometre civarı bir yolum var. Bazen böyle sebepler benim sürüşü bırakmama neden oluyor. Üzülüyorum. Beni rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok yani. Bazen böyle şeyler oluyor. Sonuç olarak emniyet şeridinde gidiyorsunuz. Yanınızdan kamyonlar, tırlar vızır vızır geçiyor. Gibi. Neyse, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.